Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem ve mavi tonlarında iki tane normal sıradan patiklik iplerden kullandım. Şişlerimiz hanımlar böyle kısa, iki şiş 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. Buyurun hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Bu şekilde hanımlar modelimiz. Patiğimizin tabanı yine bu şekilde dikişsiz. Topuk kısmında da yine hiçbir şekilde dikişimiz yok. Modelimiz böyle. Hanımlar ben bu patiğimin burun kısmından başladım. Tamamen iki şiş kullanarak üst bölümünü tamamladım. Bu alt bölümlerini, yanlarını misinalı şişle de yapabilirsiniz. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için taban bölümünde böyle kısa 4 tane şiş ile yapacağım. Videonun başında da söylemek istiyorum. Dediğim gibi misinalı şişlerle de rahatlıkla yapılabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler bu arka haroşa sayılarını fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de bu haroşa sayılarını azaltabilir. Hemen patiğimi bir kenara bırakıyorum ve başlayalım birlikte. Burun kısmından başlıyoruz hanımlar patiğimize. 7 ilmek atarak patiğimizde bu bölümlerde haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bakın hanımlar buraya 7 adet ilmeğimi attım. Şuraya da şöyle bir tane düğümümü atıyorum. İpimin fazlasını da şuradan şöyle keseceğim. Haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve şu anda patiğimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa bu minik ipimiz ön yüzdeyiz demektir. Şimdi artırmaları da yapacağız. Artırma işlemini ilk iki ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından buraya bir tane ilmeğimi artırdım. İlk artırmamı ikinci ilmekten sonra yaptım. Şimdi de son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın şişimde son iki ilmeğim kaldı. Yine buraya da hanımlar artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimde böylece 9 adet ilmeğim oldu. Geri döndük. Şimdi de arka yüzdeyiz. Hanımlar arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. Bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde artırma yapmadan ilmeklerin hepsini haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de ön yüzdeyim. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya artırmamı yaptım ikinci ilmekten sonra. Şimdi son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın buraya da yine artırmamı yapıyorum ve kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece şişimde 11 tane ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin tamamını yine haroşa olarak öreceğiz. Artırma işlemi arka yüzde yapmıyoruz. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum hanımlar. Buraya bir ilmek attım. Şimdi de son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Ve buraya da hanımlar bakın bir ilmek daha atıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Şişimizde böylece 13 ilmeğimiz oldu. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Yapacağımız işlem şimdi şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerin hepsini haroşa öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk iki ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapacağız. Ben bu patiğimde hanımlar şişimde 25 ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Modelimi kurmaya başladım. Şimdi hep birlikte 25 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar 25 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim yeniden bakın ön yüzdeyim. Mavi ipimi ekleyeceğim modele başlıyoruz şimdi. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor.
Her 6 sırada bir ip değişikliği yaparak modelini aynı şekilde tekrar kuruyoruz. Bu aşamada mavi ipimle hanımlar ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. İlk 2 ilmeğimi ördükten sonra hemen mavi ipimin ucunu şurada kendine bağlayayım. Patiğimiz sökülmesin diye. Ön yüzdeyiz. Modelimizin ilk sırası bu. İlmeklerimizi hanımlar mavi ipimiz ile sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Hatta ipimin ucunu bakın gizleyerek götürüyorum ki sonradan ip gizlemek durumunda kalmayacağız böylece. Sırasıyla 25 ilmeğimin hepsini düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına 2 ilmek daha ters örüyorum. 1, 2. 2 ilmek daha ters ördüm. Yapacağımız kenarda şu anda 3 tane ilmeğimiz oldu. Yapacağım işlem şu. İpimi şişime bir kere doluyorum. 1 ilmek ters örüyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. 1 ilmek ters örüyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. 1 ilmek ters örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 1 ilmek ters ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. 1 ilmek ters örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 1 ilmek ters ördüm. 1 doluyoruz hanımlar. 1 ilmek ters örüyoruz. 1 doluyoruz. 1 ilmek ters örüyoruz. Son 3 ilmek kalana kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. 1 doladım. 1 ters ördüm. 1 ilmek doladım. 1 ilmek ters ördüm. 1 doluyorum. 1 ters örüyorum. 1 doluyorum. 1 ters örüyorum. 1 doladım. 1 ters ördüm. 1 doladım. 1 ters örüyorum. 1 doladım. 1 ilmek ters ördüm. 1 doladım. 1 ilmek ters ördüm. 1 doladım. 1 ilmek ters ördüm. 1 doladım ve bakın hanımlar doladıktan sonra burada 3 ilmek kaldı. Kalan 3 ilmeğimi de arka yüzde ters olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını böylece tamamladık. Geldik ön yüze ve modelimizin 3. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına şu şekilde 1 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Bir tane ters örüyorum. 1 ters. Ardından bakın 1 doladığım ilmek, 1 düz ilmek, bir tane daha doladığım ilmek var. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birden keserek örüyorum. Bu şekilde. Bakın önde böyle minik tomurcuklarımız bu şekilde oluşacak. 3'ünü birlikte ördüm. Yani arka yüzde artırdığımız ilmekleri ön yüzde geri topluyoruz 3. sırada. 1 ilmek ters örüyorum yine. Bakın bir artırdığım, bir normal düz ilmeğim, bir daha artırdığım ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birden alıyorum. Düz olarak kesiyorum. Yanına bir tane ters örüyorum. Tekrardan bakın artırdığım ilmeğim var. Düz ilmeğim var. Bir daha artırdığım ilmeğim var. 3'ünü keserek örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Yine 3 tane ilmeğim var. 3'ünü keserek örüyorum. Ortaya bir tane ters örüyorum. Tekrardan bakın 3 ilmeğim var. 3'ünü keserek örüyorum. Bakın hanımlar kestiğimiz o üçlü ilmeklerle böyle minik tomurcuklarımız oluşuyor. Hemen yanına bir tane ters ördüm. Tekrardan şu öndeki 3 ilmeği alıyorum. 3'ünü keserek örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Öndeki 3 ilmeğin 3'ünü birlikte keserek örüyorum. Yanına 1 ilmek ters örüyorum. Tekrardan üçlü ilmeğin 3'ünü birlikte keserek örüyorum. 1 ilmek ters. Yeniden şu üçlü ilmeğimin 3'ünü keserek örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum yanına. Yeniden bakın üçlü ilmeğim var burada. 3'ünü birlikte keserek örüyorum. Yanına 1 ilmek ters ördüm. 2 tane kenar ilmeğimiz kaldı. İkisini de düz olarak örüp ön yüzde 3. sıramı tamamlıyorum. Geri döndüm hanımlar. Arka yüzde ve modelimizin 4. sırasındayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir tersim var. Ters ördüm. Bakın hanımlar burada bir ilmek düzüm var. Ön yüzde ters düşecek. Bunu bir düz olarak örüyorum. Bakın ön yüzde ters düşüyor. İpim karşıda, bu tomurcuk gibi olan ilmekleri örmeden alıyorum. Bakın ipim ön yüzde bıraktım. Tomurcuk olan ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın yine ipim ön yüzde yani karşıda, tomurcuk ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum.
tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, tomurcuğu örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Tomurcuğu örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Kenardaki 2 ilmeğimi de arka yüzdeyim ters olarak örüp 4. sıramı da böylece tamamladım. Geldik ön yüze, modelimizde 5. sıramıza. Bakın şeklimiz kendini yavaş yavaş göstermeye başlıyor artık. Bu sıramızda da hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düzüm var. Bunu düz örüyorum yanında. Bakın aralardaki ters ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeğimiz yine bakın tomurcuk ilmeğimiz yine ipim karşıda, bu defa arka yüzde, yine örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi ipim karşıda örmeden aldım. Bir ters ördüm. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, tomurcuğumu örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ters, bir tane örmeden aldım. Bir ters, bir tane örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir ters, bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum ve kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzde 5. sıramı tamamlıyorum. Geri döndüm. Arka yüzdeyiz ve modelimizin 6. sonuncu sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. 6. sıramızda ilmeklerimizin tamamını arka yüzde ters olarak örüyoruz. Kalan 2 ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Hanımlar böylece ilk modelimizi tamamladık. Şimdi ip değişikliği yaparak ikinci modelimizi öreceğiz. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de krem ipimizle aynı şekilde öreceğiz hanımlar. Modelimizin ilk sırasında ön yüzde ilmeklerimizin tamamını örmüştük. İp geçişi olduğu için ilk ilmeğimi bu defa örüyorum. Devamında gelen ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Kafanız karışmasın diye hanımlar ikinci modeli de birlikte yapmak istiyorum. İkinci modelimizde ilk sırada ön yüzde ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. İlk sırayı tamamladık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına 2 ilmek daha ters örüyorum. Kenarda 3 tane ilmeğim oldu böylece. Yapacağımız işlem şu. Bir tane artırıyorum, bir ters örüyorum. Bir artır, bir ters ör. Bir ilmek artırıyorum, bir ilmek ters örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Yani bir ilmek artırıyoruz, bir ilmek ters örüyoruz. Arka yüzde modelimizin ikinci sırası. Bir artırıyorum, bir ters örüyorum. Bir artırıyorum, bir ters örüyorum. Bakın en son bir artırdım. Son 3 ilmeğim kaldı hanımlar. Kalan 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzde ikinci sıramı tamamladım. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz ve 3. sıramızdayız. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Ardından hanımlar yanına bir tane ters örüyorum. Bakın burada bir artırdığım ilmeğim, bir düz ilmeğim, bir daha artırdığım ilmeğim var. Üçünü birlikte keserek örüyorum. Yanına bir tane ters ördüm ve buradaki üçlü ilmeğin üçünü keserek örüyorum. Düzden kesiyorum. Bir düz bir ters olacak şekilde devam ediyor. Düz örerken şu öndeki üçlü ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyoruz. Yanına bir tane ters örüyoruz. Yine bakın üçlü ilmeğimin üçünü birlikte keserek örüyorum. Yanına bir ilmek ters örüyorum. Yine üçlü ilmeğimin üçünü keserek örüyorum. Yanına bir ilmek
ters örüyorum. Tekrardan üçlü ilmeğimin üçünü birlikte keserek ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Üçlü ilmeğimin üçünü kesiyorum hanımlar. Yanına bir ilmek ters örüyorum. Ön yüzde modelimizin 3. sırasını da bu şekilde tamamlayacağız. Hemen yanına 2 ilmek daha düz ördüm son 2 ilmeğimi. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ve 4. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek tersim var, ters örüyorum. Hemen yanında bir tane de düzüm var. Bakın burada. Bunu da düz ördüm. İpimiz karşıda hanımlar. Bakın tomurcuk olan ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. İpimiz yine karşıda. Tomurcuk ilmeğimizi örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın tomurcuk olan ilmeklerimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. En son kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüp arka yüzde 4. sıramı tamamlıyorum. Geri döndüm hanımlar. Şimdi de ön yüzdeyim. Modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda da yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir ilmek düzüm var, düz örüyorum. Bakın aralardaki terslerimi bu sıramızda yine ters öreceğim. Yine ipim karşıda, tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yine ipim karşıda, yani arka yüzde tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Yani bir ilmek örmeden alıyoruz. Bu ters ilmekleri ters örüyoruz. Bu şekilde hanımlar 5. sıramızı tamamlıyoruz ön yüzde. Bir ilmek ters ördüm. Tomurcuğumu örmeden aldım. Yine ters ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bunları da düz olarak örüyorum. 5. sıramızda hanımlar bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelimizin 6. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 6. sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. İkinci modelimizi de böylece tamamlamış olduk. Model kurulumu umarım anlaşılmıştır. Hem mavi ile olan modeli hem de krem ile olan modeli, her iki modeli de baştan sona kesintisiz anlatmaya çalıştım. Gayet zevkli bir model. Kalan 2 ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Bakın ön yüzdeyiz. İlk 2 modelimizi bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel, boncuk boncuk duran bir model. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu: tekrar ip değişikliği yapıp modelimize devam edeceğiz. Zaten 2 modeli birlikte kurmuştuk. Ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 5 tane model kurdum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi mavi ile modelimizi yapacağız. 6 sıra boyunca model bitecek. Kreme geçeceğiz. Krem ile modeli bitirince tekrar mavi ile 6 sıradan oluşan modelimizi tamamlayacağız ve geleceğiz hanımlar. Bu bölümde bilek bölümünü yapacağız sonrasında. Şimdi hep birlikte kalan 3 modeli de aynı şekilde örelim, gelelim, bilek bölümüne birlikte geçelim. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümüne toplamda 5 tane modelimi yaptım, geldim. Şimdi buraya krem ipimizi, haroşamızı öreceğiz hanımlar. 2 diş haroşa öreceğiz. Sonra da bilek bölümü için kesimlerimiz olacak. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile öreceğiz. Hemen şöyle ördükten sonra artık mavi ipimi de hanımlar burada keseceğim. Mavi ile işimiz kalmadı. Mavimin ucunu kesiyorum. Hemen sökülmesin diye krem ipime ucunu bağlıyorum. Dediğim gibi hanımlar, şimdi krem ipimiz ile haroşamızı öreceğiz. Bu şekilde. Burada 2 diş haroşa olana kadar ilmeklerimizi örmemiz gerekiyor. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce 1 diş haroşa oluyor. Bu şekilde hanımlar bu bölüme 2 diş haroşamızı krem ipimizle örelim, gelelim. Evet hanımlar, 2 diş haroşamı ördüm, geldim gördüğünüz gibi. Şimdi ilk 9 ilmeğimi öreceğim. Sonra kesimler yapacağız. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 ilmek yine haroşaya devam ediyoruz. 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Kenardan 9 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi 7 ilmek keseceğim hanımlar. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak örüyorum. Bakın ilk kesimimi yaptım. Şu ikinci kesimim. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek kestim. 9 ilmek ördüm. 7 ilmek kestim. Bakalım burada da yine 3, 6, 9 ilmeğimiz kaldı. Öncelikle hanımlar patiğimizin bu sol kenarını yapacağız. 9 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Yine kesim yaptığım ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. 9 ilmeğimi ördüm. Bu sağdaki 9 ilmeğimiz bekleyecek. Soldaki ilmekler üzerinden işlem yapacağız. Geri dönüyorum yine. 9 ilmeğimi haroşa olarak örmeye bu şekilde devam edeceğim. Bakın geri dönüyorum yine. Burada hanımlar bir diş haroşamızı ördük. Burada toplam 3 diş haroşa görünüyor ama ilk 2 dişini zaten patiğimizin bu bölümünü yaparken örmüştük. Onu saymıyoruz hanımlar. Burada bir diş haroşamız oldu. Şimdi bu bölümde 9 ilmek üzerinden 9 diş, 9 sıra haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, ben buraya 9 diş haroşamı ördüm geldim. Baştaki 2 haroşadan hariç 9 diş haroşam. Şimdi artırma yapacağız hanımlar buralarda. Patiğimizin arkasındaki şu görüntüyü oluşturabilmek için artırmaları ön yüzde yapıyoruz. Şöyle ki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen ardından önündeki ilmeğimin şu ön kısmına şuraya şişimi takıyorum ve burasını düz olarak ördüm. Bakın ilk artırmamı buradan yaptım. Kalan ilmeklerimi yine normal haroşa olarak örüyorum. Şişimizde böylece 10 ilmeğimiz oldu. 14 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine hanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen önündeki ilmeğimin şurasına bakın. Bu bölümüne şişimi takıyorum ve burasını düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerim de yine düz örülüyor. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde 11 ilmeğimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Geri döndüm, yine ön yüzdeyiz. Devam edeceğiz artırmalara. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen önündeki ilmeğimin şurasına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi normal düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. 12 ilmeğimiz oldu hanımlar böylece. Geri dönüyorum, yine arka yüzdeyim. Arka yüzde bu 12 ilmeğimin tamamını haroşa olarak öreceğim. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. Artırmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Önündeki ilmeğimin şurasına şişimi takıyorum ve bunu düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerim de düz örülüyor. Şimdi de 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyi. Son kez artırmamızı yapacağız. 14 ilmeğimiz olacak hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önündeki ilmeğimin şurasına şişimi takıyorum ve bunu düz olarak şöyle örüyorum. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Bu şekilde hanımlar. İlmeklerimin hepsini ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma işlemi yok. 14 ilmeğimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bakın şeklimiz böyle oluştu. Ben bu patiğimin arka bölümüne hanımlar, şu bölüme, şu baştaki 2 haroşa hariç diğerlerini sayacak olursak 15 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Şimdi sayalım bakalım kaç diş haroşamız olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 diş haroşamız olmuş. Şimdi bir diş haroşamı daha öreceğim hanımlar. Sonra kesim yapacağım. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi öreceğim. Böylece
Bir diş haroşam daha olacak. Toplam haroşa sayısı ise 15 olacak böylece. Siz bu aşamada hanımlar ayağınıza ölçün. İlmeklerimi kesim yaptıktan sonra nasıl ölçü alacağınızı da sizlere göstermek istiyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi kesimimizi yapacağız hanımlar. 15 diş haroşam oldu. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Hanımlar gevşek bir kesim yapalım. Esnek olsun kesimimiz. Patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Topuğumuzu o şekilde yapacağız. Bakın buralar esnek olacak. Sıkı bir kesim yapmayalım. İlmek çıkartırken zorlanmayalım hanımlar. İkişer ikişer ilmeklerimi toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Şuraya şöyle bir zincir oluşturup buraya düğüm atacak kadar bir miktar şöyle ip bırakıyorum ve ipimi kesiyorum hanımlar. Şöyle. Patiğimizin bu sol kenarını tamamladık. Hanımlar ölçüyü şöyle alacaksınız. Hemen göstermek istiyorum. Patiğinizi şöyle ayak burnundan itibaren tutun. Zaten haroşa esnek bir örgü türüdür. Bu şekilde bakın. Topuğunuzun kenarına gelene kadar bu şekilde patik kenarını örmeniz gerekiyor. Hani ben 15 diş haroşa ördüm ama siz buraya 16-17 diş de örebilirsiniz. Tamamen bakın. Bu ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Zaten bakın patiğimiz açılan bir özelliğe de sahip. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin sol kenarını bitirdik. Şimdi de bu sağ kenarına başlayacağız hanımlar. En son ön yüzde ilmeklerimizi örerek gelmiştik. Bu nedenle arka yüzde kaldık. Arka yüzden itibaren ipimi ekleyerek kenarıma başlayacağım. Bu aşamada ilmeklerimi şöyle yine haroşa örmeye devam edeceğim. Arka yüzdeyim şimdi. İkinci ilmeğimi de ördükten sonra krem ipimin ucunu şöyle arka yüzde kalsın düğümümüz. Ön yüzdeki çirkin görüntü oluşmasın. Şöyle arka yüzden 2 tane buraya düğümümü attım. Buradaki 9 ilmeğimizi öreceğiz şimdi. Haroşaya devam ediyoruz. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Burada 9 ilmek üzerinden bakın bir diş haroşamız burada oluştu. İlk 2 diş zaten ön bölümde yaptığımız haroşamızdı. Bir diş haroşamız oluştu. Yine diğer sol kenarda olduğu gibi hanımlar burada da toplam 9 diş haroşa olana kadar bu 9 ilmeğimizi örelim gelelim. Sonra burada da artırmalarımızı beraber yapalım. Evet hanımlar buraya 9 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi artırmalarımızı yapacağız. Bakın hanımlar ön yüzdeyiz. Artırmalarımızı yine bu bilek tarafından yapacağız. Yani bu sol taraftan. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu aşamada en son ördüğüm ilmeğin şu ön kısmına şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Bakın artırmamı yaptım. Sonuncu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde artırma yapmıyoruz yine. Diğer tarafta olduğu gibi. İlmekleri tamamen haroşa olarak örüyoruz. Artırma sadece ön yüzde yapılıyor. Geri döndüm. Bakın yine ön yüzdeyim. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Hemen en son ördüğüm ilmeğin ön kısmına şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Böylece 11 ilmeğimiz oldu şişimizde. Arka yüzde 11 ilmeğimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Yeniden geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Artırmaya da devam edeceğiz. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Ve en son ördüğüm ilmeğin şu ön kısmına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Sonuncu ilmeğim de düz örülüyor. Şimdi de 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz yine. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz yine. Artırmaya devam ediyoruz. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Ve en son ördüğüm ilmeğimin önüne şuraya şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğim de düz örülüyor. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. Sayalım: 3, 6,
9, 12, 13 ilmeğimiz olmuş. Son kez artırmamızı yapacağız hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi tamamen haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde de son kez artırmamızı yapacağız. Böylece 14 ilmeğimiz olacak. Yeniden ön yüzdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın yine son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğimi şu ön kısmına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğim de düz örülüyor. 14 ilmeğimiz oldu artık. Artırma yapmayacağız. Arka yüzde de ilmeklerimin tamamını yine haroşa olarak örüyorum. Sol kenarımıza 15 diş haroşa yapmıştık. Buraya da 15 diş 15 sıra haroşa yapacağız hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, haroşalarımızı sayalım. İlk 2 diş ön bölüme aitti. Diğerlerini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diş haroşam olmuş. Şimdi 15 diş olması için yine ilmeklerimi öreceğim. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Böylece 15 diş haroşamız oluyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bu tarafın kesimini sol kenarın kesimini ön yüzde yapmıştık. Sağ kenarın kesimini arka yüzde yapmamız gerekiyor hanımlar. Kesimden sonra ipimizin bu iç tarafta değil de diğer tarafta kalması lazım. Bu nedenle ilmeklerimi yine ön yüzde sıra sonuna kadar öreceğim. Arka yüze döndüğümde de ilmeklerimi keseceğim. Ön yüzde tekrar 14 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi keseceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz yine ve ilmeklerimizi kesiyoruz hanımlar. Yine gevşek esnek bir kesim yapalım. İkişer ikişer topluyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Buraya da şöyle bir tane zincirimi atacağım. Hatta şöyle 2 tane zincir atalım, sıkı olsun. İpimi kesiyorum hanımlar. Bu şekilde patiğimizin ön bölümünü tamamladık. Şimdi arka bölümünü yapacağız hanımlar. Arka bölümü derken bu bölümdeki haroşalarımızı yapacağız. Videonun başında dediğim gibi buralarda misinalı şiş de kullanılabilir. Fakat ben misinalı şiş kullanamadığım için normal kısa şişlerimle bu bölümü yapmaya devam edeceğim. Şimdi hemen başlayalım patiğimizin kenarını yapmaya. Şu kenardan itibaren hanımlar ilmek çıkaracağız. Gördüğünüz gibi ben mavi ile yaptım o bölümü. Hemen mavi ipimi alıyorum. Kenar ilmek yerlerine girerek sırasıyla ilmekler çıkaracağım. Bakın ilk kenar ilmek yerim şurası. Şişim ile buraya gelip şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyoruz. İlmeğin iki kanadına birden ilmek çıkartıyoruz. Ve hemen ipimin ucunu kendine bağlayacağım. Bu şekilde ilmek çıkartmaya devam edeceğiz hanımlar sırasıyla. Şöyle 4 ilmeğimiz oldu. Şu 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Devam ediyoruz. Bakın buralarda 3 tane mavi, 3 krem, 3 mavi, 3 krem kenar ilmek yerleri var. Buralardan da yine 3'er tane ilmek çıkaracağız. Şu 18. ilmeğim 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve son kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 42. Bu kenarımızdan 42 tane ilmeğimi çıkarttım.
Burun kısmına 7 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. 7 ilmek başladığımız yerden de 7 ilmek çıkaracağız hemen kenardan. Bunu da bir diğer şişime çıkaracağım. Çünkü şiş boylarım kısa olduğu için ilmekler sığmayacak. Bu ilk başlangıç yerimiz biraz sık olduğu için buradan şöyle tığ yardımıyla ilmeğimi çıkartıp şöyle şişime takıyorum. Bu başlangıç yerimiz biraz sıkı. Bakın şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü. Dördüncü. 5. 6 ve son kenar ilmek yerine de girerek bir ilmek daha çıkarttım. 7. 7 ilmek başladığımız yerden de 7 ilmek çıkarttık. Bir diğer şişime alıyorum. Bu defa da hanımlar diğer kenardan ilmek çıkaracağım. Bu taraftan 42 ilmek çıkartmıştım. Buradan da 42 ilmek çıkaracağım. Siz şu arka haroşa sayılarını fazla yaptıysanız belki buradan 43, 44, 45 ilmek bile çıkartabilirsiniz hanımlar. Bu ölçülere göre, sayılara göre 1-2 sayı oynayabilir. Ve diğer tarafa geçtim. Buradan da yine sırasıyla ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimi çıkartıyorum. Bakın 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9. Hanımlar burada 9 ilmek çıkarttım. Buralarda ip geçişi olduğu için ben sonuç ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordum. Model kurulumunda bu ip geçişlerinde ilk ilmeklerimizi ördük. Bu nedenle karşıdan renkli bölümlerden 3'er tane ilmek çıkarttık. Buradan da 4 olduğuna bakmayın. 3'er tane ilmek çıkaracağız. 9 ilmeğimi çıkartmıştım. Şu 10. ilmeğim. 11, 12. Mavi olan yerden 3 tane ilmek çıkarttık. Şöyle. İp geçişi olan yerler sık olduğu için biraz da zorlandım burada. Evet. Bu şekilde 3 ilmek çıkarttık. Şimdi 3 tane de krem olan yerden çıkaracağım. 12 ilmeğim olmuştu. 13, 14 ve 15. Tekrar 3 tane de mavi olan yerden 16, 17, 18. Kreme geçtim. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Devam ediyorum. Şu 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve en son kesim yaptığımız şu bölüme girerek bir ilmek daha çıkaracağım. 42. 42 ilmek de buradan çıkarttık hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Ön yüzde bir diş haroşa olması gerekiyor. Bu nedenle şu an bakın arka yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim hanımlar. Ön yüze bir diş mavi ipimiz ile haroşa görüntüsü oluşacak bu şekilde. Sırasıyla ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Şöyle hemen ön yüzü göstermek istiyorum hanımlar. Bakın şeklimiz bu. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi ilk şişimizde öreceğiz. Sonra burun kısmındaki 7 ilmeğimiz, sonra da diğer şişimizdeki 42 ilmeğimiz dahil olmak üzere bu diğer uca kadar bu şekilde haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini bakın bir diş haroşa olacak şekilde ördüm geldim. Burada bakın bir diş mavi haroşamızı oluşturduk. Haroşalara devam edeceğiz fakat renk değişikliği yaparak krem ile öreceğiz. Bu kenarda toplam 5 diş haroşamız var. Biri mavi ile örüldü. Diğer 4 tanesi de krem ile. Şimdi krem ipimizle devam edeceğiz. Öncelikle bakın şu krem ipimin ucuna tekrar yine aynı krem ipimi bağlıyorum. Düğüm atacağım buraya öncelikle. Sonrasında ilmeklerimi örmeye bu defa krem ile devam edeceğim. Haroşa örgüye devam ediyoruz hanımlar. Başka bir işlem yok. Diğer uca kadar ilmekleri öreceğiz. Arka yüzde yine düz öreceğiz. Haroşa örmeye devam ediyoruz. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra artık mavi ipimi de keseceğim hanımlar. Tamamen krem ile bitireceğiz patiğimizi artık. Şöyle mavi ipimin ucunu da kremime bağlıyorum. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde öreceğiz hanımlar.
Gördüğünüz gibi krem ile devam ediyoruz. Bu şekilde. Hanımlar, bu bölümde bakın bir diş maviyi beraber örmüştük. Krem ipimizle bu bölümde 4 diş haroşamız olana kadar bu kenarlarımızda ilmeklerimizi örelim gelelim. Ardından birlikte tabanımıza başlayalım. Evet hanımlar, burada 4 diş haroşam olana kadar daha ördüm geldim krem ile 4. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı yapacağız. Öncelikle hanımlar, tabanımızı yapabilmek için bu ilk şişindeki bu burun kısmına kadar olan ilmeklerimi örmem gerekiyor. Yine haroşaya devam edeceğiz. Bu şekilde. Hanımlar, bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi bu sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi burun kısmına geçtik. Buradaki 7 ilmeğimi de yine haroşa öreceğim. Şu 7. ilmeğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Böylece ortada 8 ilmeğim oldu. İlmek ekledikten sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Orta kısımdaki 8 ilmeğimi öreceğim. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum hanımlar. Ortada böylece 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İlmek ekledikten sonra geri dönüyoruz. İpimi yine karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımda 9 ilmeğim var. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Şişimden bir adet ilmeğimi yine örerek orta kısma ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpimi yine karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ortadaki 11 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Şu 11. ilmeğim. Şişimden yine bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpimi yine karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 11 ilmeğimi öreceğim. Bu ortada 15 ilmek olana kadar biz bu işleme devam edeceğiz. Yanlardaki şişlerimizden birer ilmek alarak orta kısımdaki ilmek sayılarını artıracağız. Tekrardan şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Ortada 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki ilmeklerimi öreceğim yine. 13. ilmeğimi de ördüm. Şişimden bir adet ilmek örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortada 14 ilmeğimiz oldu. Yine geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki 14 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Şu 14. ilmeğim, bir de şişimden ilmek alarak bunu örüyorum. Orta kısma ekledim. Ortada 15 ilmek oldu. Artık hanımlar, patiğimizin bu tabanını 15 ilmek üzerinden öreceğiz. Yapacağımız işlem şu bu aşamada. Tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani ilk 14 ilmeğimizi öreceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini keseceğim. Bakın 14 ilmeğimi ördüm. Tabanımda son bir ilmek kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini şöyle keserek örüyorum hanımlar. 15. de kesimimizi yapıyoruz. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan 14 ilmeğimi öreceğim. 15.yi örerken kesimimi yapacağım. Bakın 15. ilmeğime geldim. Şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum yine. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim.
Bakın tabanda son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döneceğiz. Tekrardan 14 ilmeği örüp 15.yi örerken kesimimizi yapacağız hanımlar. Biz bu kesme işlemine bakın patiğimizin taban kısmı oluşmaya başladı burada. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin tabanı oluşacak. Şimdi hep birlikte sağ ve sol taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Yanlardaki ilmeklerim bitti. Sadece burada topuğumda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Ve biz bu 15 ilmek üzerinden patiğimizin topuğunu yapacağız. Yine hanımlar bu aşamada ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek. Bakın hanımlar, burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Burada 14 ilmeğimiz kaldı. Bakın kenar ilmek yerlerine giriyoruz. Bakın yanlardaki kenar ilmek yerlerine. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girdim. İlmek çıkarttım. Bu şekilde hanımlar patiğimizin arka bölümü yanlara da eklenmiş oluyor. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Haroşaya devam ediyoruz yine. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlmek çıkartırken hanımlar geri dönüp böyle çıkaracağız bu sağ kenarda. Ön yüzden bakın burada da sıradaki kenar ilmeklerim burada. İlmeğin 2 kanadına birden giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Karşılıklı olarak eşit şekilde kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartalım ki patiğimizin arkası eşit olarak örülsün hanımlar. İlmeğimi çıkarttıktan sonra yine diğer ilmeklerimi sırasıyla öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Yine hanımlar son 2 ilmeğime geldim. İkisini keserek örüyorum. Sıradaki kenar ilmeklerim burası. Oraya girerek bir tane ilmek çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Ön yüzde ilmek çıkaracağım bu taraftan. Bakın buradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Hanımlar, patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartıyoruz. Biz bu işlemi hanımlar son kenar ilmek yerlerine kadar, yani buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerimize kadar patiğimizin arkasını örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde ördüm geldim. Şimdi kesim işlemi yapacağız. Yine ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz hanımlar. Bu şekilde yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Esnek olsun, sonuçta ayağımız girecek burasına. Boğaz kısmı oluyor buralar. Bu şekilde hanımlar sırasıyla ilmeklerimizi kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kestim. Patiğimizi hanımlar böylece tamamlamış olduk. Şimdi patiğimize ben bir de kenar oyası yaptım. Bakın hanımlar, bu şekilde 2 sıradan oluşuyor. İlkini hanımlar bunun için tığımı kullanacağım. Dileyen böyle sade de kullanılabilir ama kenar oyası da çok yakıştı patiğimize. Önce tığımı aldım. Burada tümsek bir görüntü olmasın diye şöyle dibine batarak burayı düzleştirdim. Kenar oyamın ilk sırasını hanımlar krem ipimizle sık iğne yaparak oluşturuyoruz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek sık iğnemi yapıyorum. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Sıkmayalım. Patiğimizin boğaz kısmı esnek olsun. Bakın kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek sık iğnemi yapıyorum. Sırasıyla hemen öndeki kenar ilmek yerine girerek bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Biz bu işlemi hanımlar ilk başladığımız yere kadar, buraya kadar yapacağız. Patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar dolanalım ve gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyama sık iğne olacak şekilde yaptım. En son buraya bir tane bir zincir çekip krem ipimi kesiyorum artık. Hemen krem ipimi şöyle arka ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğim. Şimdi ikinci sırasına gideceğiz kenar oyamızın. Onu da mavi ipimle yapacağım. Öncelikle şöyle mavi ipim ile bir tane ilmek oluşturuyorum hanımlar. Şöyle. Oyamızın bittiği yerden itibaren şöyle sık iğnenin içine batarak
ilmeğimi buraya sabitliyorum. Bu defa da ters sık iğne yapacağız hanımlar. Yani geri geri gideceğiz. Bir gerideki krem sık iğnenin içine batarak mavi ipim ile bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bakın bir sonraki krem sık iğnenin içine battım. İlmek çıkarttım ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu defa sık iğnemizi tersten gidiyoruz. Geri geri gidiyoruz. Soldan sağa doğru gidiyor. Bu şekilde bakın bir gerideki sık iğnenin içine tığım ile batıyorum. İlmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Ters sık iğneyi hanımlar bu şekilde yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şeklimiz bu. Biz bu işlemi hanımlar patiğimizin çevresinde dolanacağız. Biz bu işlem ile bu başladığımız yere kadar ters sık iğnemizi örelim gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım ve geldim. En son yine buraya da bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Artık patiğimizi tamamladık. Hemen bu mavi ipimin ucunu da şu arka ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğim. Sonra patiğimizi manken ayağımıza giydirelim. Birlikte bakalım nasıl olmuş, son hali nedir? Birlikte görelim. Şöyle. Evet hanımlar. Patiğimizi böylece tamamladık. Hemen şekil olarak göstereyim. Görüntü olarak böyle bakın, haroşa örgü olduğu için çok esnek, ayağı saran bir patik. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. İşte ayağımız da burada. Harika bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım. Çok güzel oldu. Ayakta da çok rahat. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız patiğinizi. Evet. Bakın patiğimiz böyle. Tabanımız, topuğumuz gayet esnek hanımlar. Esneklik payını da şöyle göstermek istiyorum. Gayet esnek, ayağı saran hoş bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.